Sevgili Sinan ve Kenan, kanalımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Hoş bulduk. Sizinle çok kısa bir süre önce tanıştık ve hikayeniz beni çok etkiledi. Baştan söyleyeyim, en çok etkileyen ne biliyor musunuz? Maddiyat, para, pul, hepsi gelir geçer. İnsan her şeyi atlatır ama bir kardeşin burada böyle geçinebilerek, burada bir arada olması, sürekli yan yana olmanız, her şeyi birlikte yapmanız, eminim ki didişmeleriniz oluyordur. Fazlasıyla. Tabii ki. Ama gün sonunda şu anda yüzünüz gülüyor ve bir aradasınız. Bu çok hasret olduğumuz bir şey. Kardeşlerin omuz omuza verebilmesi, bir arada olması benim çok yüreğimi ısıttı. O yüzden tabii ki çok başka daha güzellikler var, zorluklar var, badireler var, maddi manevi birçok şey atlatmışsınız. Ama ben bununla başlamak istedim. Şimdi sözü size bırakacağım. Kısaca kendinizi tanıtır mısınız? İsmim Sinan Lütfullahoğlu. Biz Ankara'da yaşıyorduk. Kenan'la birlikteydik. Bir süre orada hem özel sektörde çalıştık, hem başkalarının yanında çalıştık, hem kendi iş yerimiz oldu. Daha sonradan da işte ben orada bir süre 10 yıldan fazla çalıştıktan sonra zaten önceden de bir hayalimiz vardı. Gidelim bir yerleri, bu benzer bir yerlerde yaşayalım diye. Neydi mesleğiniz? Makine mühendisiyim. Orada da mesleğim üzerinde işler yapıyordum. Aslında hiç başlamadan, yani birilerinin yanında çalıştığımda, kendi iş yerimi kurmadan önce dedim ben gideyim. Bana göre bu işler değil. Biz çocukluktan beri işte ben böcekti, hayvandı, bitkiydi. Çok haşır neşir olduğum için hep gönlüm böyle Doğada. gideyim. Kendi kendine yetebildiği kadar bir düzen kurayım. Onun içinde yaşayayım gibi bir kafamız. Kenan da benzer dünyadan geldiği için biz. Evet. Ama dedik ki şimdi böyle çat diye gitmek olmaz. Gidelim önce kendi iş yerimizi de kuralım. Biraz da parayla gidelim. Sıkıntılar yaşamayalım. Biraz öyle bir denemelerimiz oldu. Denemeler biraz iyi gitti başlangıçta. Daha sonradan kendi iş yerimizi kurduktan sonra da işler de aldık. Güzel işler de yaptık. Sonra dedik ki iyi, tamam bu parayla da çıkar gideriz. Ama sonra bir döngü böyle kendi içinde bir kısırlaşmaya başladı. Yani iş alıyorsun, yapıyorsun, paranı kazanıyorsun ama bazen de alamadığın dönemler oluyor. Bu dönemlerde de şöyle bir sıkıntıyla karşılaşıyorsun. Hazır biriktirdiğin, tamam hadi gidelim, hayale yaklaştık dediğimiz noktada o iş bir batıyor, eldeki avuçtaki de gidiyor. Hatta biraz da bizi eksiye sokuyor. Dedik ki biz bu süreçler böyle devam etme riski var. Biz dedik gidelim. O arada da Kenan'la birlikteyiz, iş yerinde de birlikteyiz. Yazları arabanın arkasına çadırımızı, matımızı vesaireyi atıyoruz. Geziyoruz. Ben önceden kendi iş yerimi açmadan önce de çalıştığım iş yeri dolayısıyla da bu Ege bölgesine işte termik santral bakım onarımlarında çalışıyordum ben. Bu miktarda gezdim. Hatta Muğla Yatağan Termik Santrali'nde de bir dönem almıştı patron. Orada da bir çalışınca dedim ki ya çok güzel bir yer buralar. Yani Muğla'nın her tarafı çok güzel. Yani dedim birisi böyle uçakla geçerken paraşütle beni bıraksa buranın dağına da düşsem, ovasına da düşsem yaşarım yani. Burası her tarafıyla besleyici bir yer. Şimdi biraz da Kenan'ı dinleyelim. Yani o kim, o ne yapıyor, o ne iş yapıyor. Sonrasında da o kendini tanıttıktan sonra da Konuya sizin gidelim. buraya niçin geldiğinizi, Tabii. niçin neler hayal ederek buraya geldiğinizi ya da büyük şehirde Ankara'dan kopmak isteyişinizin gerekçelerini konuşalım. Çünkü Soru orada cevap gibi gidelim. tabii. Ben Kenan Lütfullahoğlu. Ben önceden 30 yaşıma kadar arada yaşamış bir insanım. Çiftçilik falan yapıyordum. Patates ekerdim. Yani ona benzer hayvancılık, patates falan. Sonra o işler biraz Türkiye şartlarını bildiğiniz için tarımdan pek para kazanılmadığı için ben de mecburen bırakmak zorunda kaldım. Sonra birlikte mi çalışmaya Sonra, başladınız? Sinan Ankara'daydı. Makine mühendisi olduğu için bir şirketi falan da vardı. Dedi Kenan gel burada sen yaparsın. Ben de ona dahil oldum. Öyle. Kader ağlarını ördü. Orada Aynen. yollarınız birleşti Evet. ve birlikte Biraz para da, kazanmaya başladınız. Çiftçinin verdiği şöyle bir şey de var yani biraz otomatikman el becerin oluyor. Yani şimdi bir çiftçi her şeyden anlamak zorundadır. Evet. Yani Bütün öyle işleri başladım. kendi yaptığı için. Sonra peki birlikte konuşup karar verdiniz mi? Yani hadi beraber gidelim, orada bir düzen kuralım diye birlikte mi konuşup karar verdiniz? Önce o iş biraz şöyle oldu. Biz doğma büyüme Zaralıyız. Ben üniversiteyi kazanana kadar pek oradan dışarıda çıkmış bir insan değildim. Dediğim gibi yazın işte birlikte Kenan'da gelip dahil olduktan sonra yazları böyle keşif turlarına çıktık. Biz o zaman buraları gördük. Ben iş hayatında da biraz görmüştüm. Kenan görmemişti hem de görsün de istedik.
Buraları görünce de bir şekilde insanın aklında şu duruyor yani. Diyorsun ki böyle bir yer var. Her zaman bahar olan, deniz, doğası çok güzel bir yer var. Yani bu dururken bir de öbür hayat var. Yani işte Kenan'da ben de bekarız, hiç evlenmedik. Çocuk da yok haliyle. Dedik bizi bağlayan bir şey yok. Bir de Kenan da biraz önce bahsettiği gibi Serde eskiden tarım ve hayvancılık olduğu için de alışkın olduğumuz işler. Dedik biz zaten gideriz. Ufaktan yani biz hem inşaat işinden de anlıyoruz, tesisattan da anlıyoruz, elektrik ve su tesisatından da anlıyoruz, bahçeden de anlıyoruz. Biz dedik kafamız sokabileceğimiz küçük bir yer yarattıktan sonra bir şekilde gider. Beklentimiz de hayattan çok yüksek değil. Yani şöyle bir arabaya binelim, böyle bir lüksümüz olsun, evimizde şu olmazsa biz yaşayamayız gibi bir dünyadan da gelmediğimiz için dedik ki dünyaya da bir kere geliyorsam bu denenebilir. Kamplara gidiyoruz dediniz beraber. Evet. Sizin öyle bir kamp deneyiminiz var mıydı yoksa beraber mi başladınız? Doğada olmak size ne hissettirdi? Daha önce Sinan gidiyordu. Ben çok dahil değildim yani. Ben bir kere geldim. Ya ben balıkçı kasabasında yaşamalıyım. Bu kafama koymuştum zaten. Var mı balıkçılık? Yok, balıkçı kasabası. balıkçı kasabası. Ben balık tutmayı çok yapamıyorum. Evet. Beceremiyorum. Eyvallah. Öyle şey yaptık işte. Sonra dediniz ki biz madem kamp yapıyoruz, doğada olmayı seviyoruz ve büyük şehirde yaşantının zor olduğunu gördünüz ve kendinize buraya ait olduğunuzu hissettiniz. Hem bu kamplarda hem de bu seyahatlerde ve buraya gelme kararı öyle oluştu. Doğru mu? Aslında şöyle, bu karar bence çocukluktan beri insanın içinde olan bir karar. Yani Aynen. kendi yapınla alakalı bir şey bu. Bu bir yerde zorluk, sıkıntı yaşamakla alakalı değil. Zorluğun babasını biz burada gördük zaten. Yani zorluk neymiş, nasıl yaşanırmış, nasıl konforundan uzak yaşarsın. Bunu gördük. Bunu da biliyorduk zaten. Bununla karşılaşacağımızı da biliyorduk. Ama biz öbür dünyayı bilmiyorduk. Yani iş hayatını bilmiyorduk. Çalışmaya ilk defa çıktık. Ben işte uzun süre Sivaslar'da yaşadıktan sonra başka şehirler görüp başka yaşamları keşfettim. Ben aslında filmin burada sonuçlanacağını biliyordum ama yani direkt gelmeyeyim. Belki orada buraya geldiğimde ya keşke onu yapsaydım olmasın diye orayı bir deneyip gelmiş bir insanım. Yani buranın 3 aşağı 5 yukarı artısıyla eksisiyle ne olacağını kestirebiliyorduk. Ama biz tabii ki biraz da dedik ki gidiyorsak da tamam bunu sürünerek yapmaya gerek yok. 3 aşağı 5 yukarı biraz para kazanalım. Öyle gelelim. Kazandınız mı? Kazandığımız dönem oldu. Ama en son işte işleri yapıyoruz. Burayla da ilgili işte bir süreci de ayrıca anlatırız. Ama buraya gelme kararı da olduktan sonra dedik ki işleri bitirelim. Bize de parayı koyalım. Burada o zaman işte alınmıştı ufaktan. Dedik ki gideriz yaparız. Ama bizim iş yaptığımız firma batınca, bizim eldeki avuçtaki her şeyde gidince biz işte arkadaki konteyner var bir tane. Belki kamera göstereyim bilmiyorum. O konteynere bütün malzeme yükleyip buraya geldik ama sıfırla geldik. Hatta eksiyle geldik. Biz sıkıntı yaşayınca ekonomik olarak yani o firma batınca biz işte 10 liralık bir zarar gördüysek çevremize de bir 1 liralık zararımız oldu yani. Ama hayalinizden dönmediniz. Sonuçta öyle bir şey yaşayıp burada almış olduğunuz, yapmış olduğunuz yatırımı satmayı veya orada işlerinizi kurtarmayı veya büyük şehrin hengamesinde kavrulmayı tercih etmeyip eksiyle buraya gelip burada kolları sıvayıp yeniden burada küllerinizden mi doğdunuz? Biz geldik dedik ki tamam zaten parayla geldim. Herkes yapar bu işi. Hadi dedik madem biz diyoruz ki 10 parmağımızda 10 marifet var. O var bu var. Bunu bakalım ki fiiliyatta bir gerçekliği var mı? Döndük Kenan'la işte duvar örümünü falan ustalara yaptırdık ama geri kalan boyasıydı, sıvasıydı, elektriğiydi, suyuydu. Oraya yap, buraya yap. Yani 2016'dan bu yana hemen hemen her geldiğimizde, arada gidip gelişlerimiz de oldu. Her geldiğimizde birçok şeyi kendimiz yaptık. Dedik ki tamam yani bu bir zor, fiziki olarak zor bir şey ama muhteşem bir hazzı var bunun. Yani aşırı keyifli bir şey. Arada da hobilerimize de zaman ayırabiliyoruz. Aslında hobilerimizmiş bunlar bizim zaten. Biz bunları büyük şehirde yaparken de hobi olarak yaptığımız şeylerin tamamı bizim yaşamımız olmuş oldu haliyle. Ben umduğumdan fiziki olarak fazla zorluk çeksem de iç anlamda çok umduğumu buldum yani. Dedim ki tamam ya biz buymuşuz zaten. Bunu yapıyormuşuz. Biz bunun için varız aslında. Görmüş olduk burada.
Dediğimiz gibi biz bir taraftan da Kenan da ben de öğrenmeyi çok seviyoruz. Kenan şey anlamında, ahşap anlamında ve işte yakın zamanda da demir kaynak işlerini de öğrendi. Bayağı bir şeyler katmaya başladık. Şeyi nasıl aştınız? Hani buraya sıfırla hatta eksiyle geldiniz. Parasızlık kaygısı, ekonomik endişeler insanın içinde bir korku yaratır. O korkuyu nasıl aştınız? Çok sıkıntı olmuyor ya. Ve biz Kenan da öyle ben de mesela yakın zamanda yaşadığımız bir olayı anlatayım. Şu son zamanda da 2024'te bizim için biraz ekonomik olarak zor geçti. Akşam biz bunu nasıl ödeyeceğiz diye uyuduğumuzda sabah bir kalktım. Kenan işte aşağıdaki kapıyı çatır çatır yapmaya başlamış. Yani iş Evet. uğraş çok olunca stres mi var? O zaman bir de iş var. Hadi stresle bu işi yapıp stresi Evet. biraz uzaklaştırmak gibi bir formülle iş çözülüyor. Bir de bulunduğun ortamın havası mı, atmosferidir bir şey var yani burada seni bir pozitif yapan bir şey var. O bizi şeyde tuttu, hep böyle dinç tuttu. Dinç. O sıkıntı, o stres kısmı o kadar minimize oluyor ki o zaman. Çünkü bir şey üretmenin vermiş olduğu bir keyif onu süpürüyor. Tabii ki yani iş hayatında da birçok sıkıntılar atlattığımız için biraz dayanıklılık boyutumuz böyle biraz yükselmiş. Evet. İyiyiz o konuda değil mi? Tek başınıza olsaydınız, siz veya siz buraya böyle tek başınıza Ben gelseniz gelmezdim. Direkt söyleyeyim. yapabilir miydiniz? Ben gelmezdim. Ben Sinan gelirdim. olmazsa gelmezdim. Ama şöyle bir şey var. Kenan, hani ikimizin yetenekleri farklı ve bu anlamda çok tamamlayıcıyız. Ne güzel. Kenan, şimdi işte videoda da göreceksiniz daha az konuşan, daha az işin içinde olan birisidir sözcüğümüz ama Sinan ya şimdi. arka tarafta çok iş gören bir insan. Yani aşırı yetenekli birisi. Çok güzel hamur işleri, börekler, çörekler yapar. Son 8-9 aydır işte annem gelmişti yazın. O süreçten bu zamana kadar da dedik artık bu ekonomik sonlarda biraz dedik alım gücümüzde düşünce biz son 10 aydır falan kendi ekmeğimizi, kendi yiyeceklerimizi komple kendimiz yapar hale geldik. Kenan bu konuda şeydir. Yani aşçılıktan, marangozluktan, demir işinden, sıvadan çok şeyi yapabilen bir insan. Ben de farklı alanlarda uzmanım var. Ben de işte biraz daha bahçeyle, hayvanlarla, tavuklarla ben ilgileniyorum. Bir şeyin dizayn vesaire konusunda ben biraz daha hani mühendisliğin de verdiği durumla müdahale ediyorum ama el Tasarım. becerisi konusunda Tasarım yapıcı. Evet. gibi bir Tasarlar böyle tamamlayıcı bir boyut oldu. Biz iş yaparken görseniz bizi ayırmaya, hani dur bunlar kavga ediyor bunlar bir ayıralım diye belki araya girersiniz. Biz öyle kavgayla böyle bağıra çığıra bir şey dizayn ederiz. Sonuçta ama düzgün bir şey ortaya çıkar yani. Peki bu yeteneklerinizi burada para kazanmak amaçlı dışarıda işler yaptınız mı? Burada sağa sola böyle ek dışarı iş yaptınız mı? Taş ev restorasyonu yaptık. Hı hı. Birkaç arkadaşımızın çözemediği işte böyle ahşaptı, çelikti vesaireydi işlerle ilgili onlara destekler attık. Yakın zamanda bir tanıdığımız, benim eski daha önceki çalıştığım patron buradan bir yer almıştı. Buranın mesela hiç çok anlamamamıza rağmen oranı gittik. Budama işlerini vesaire yaptık. Çapası vesaire onları hep Kenan yapıyor zaten. Yani böyle ufak ufak tabii destek Evet. alıyoruz. Şöyle sıkıntılar oluyor burada. Oluyor bazen işte dediğim gibi işte mühendislikten de gelen ben projede çiziyorum uzaktan. Oradan da bir para geliyor. Araya sıkıştığımız dakika sisteme giriyoruz. İşte burada bar işleten arkadaşım vardı. Gittim barda kasaya da baktım. İşte Kenan işte ekstra birilerinde bir tadilat, tamirat bir şeyler olacaksa gidip yapıyor. Sisteme biraz daha parayı güçlendiriyoruz. Kazandığımız parayı tekrar buranın oluşumuna harcayıp sade malzemesini alıp geri kalanını yapıyoruz. Böyle bir işimiz düştükçe sisteme girip sonra da kaçan bir yapımız var. Çok güzel. Yani yeteneğin varsa zamanında da kendini şöyle ufak bir karış toprak yaptıysan Evet, sevgiyle, birlik beraberlikle her şey oluyor. burada gelip sıfırdan başlayıp Evet. düzgün bir şekilde bir hayat yeniden tesis edilebiliyor gördüğüm kadarıyla. Kesinlikle öyle ve bence insan bir kere aldığı yeri sevmeli. İş orada başlıyor. Biz burayı alırken, seçerken ben Datça'ya daha önce hiç gelmemiştim. Çok gezdik. Datça biraz çıkmaz sokaktır burası. Ve gireceksin 100 kilometre, tekrar 100 kilometre çıkacaksın. Bunun yerine 200 kilometrelik bir kıyı şeridini tarayabilirsin. O yüzden de Datça gezilerimizde de biraz es geçtik. Ama Muğla, Marmaris o bölgeleri bildiğimiz için biz bu bölgede bir yer alalım diye düşündük. O zamanki ekonomimiz doğrultusunda ben dedim tamam Datça'da yaşayabiliriz. Aynı öyle yine arabanın arkasına çadır vesaire yattık. Geldik Datça'da bir keşif turu yaptık. Ama geldiğimizde de
Ben Google Earth'ten, Google haritalardan bayağı buraları adım adım nerede ne var ne yok gözlemlemiştim. Burası işte Karaköy bölgesi. Biz denize yakınız. Bodrum tarafına bakan denize yakınız. Burası çok yeşil bir alan gözüküyor yukarıdan baktığımızda. Dedim o zaman burası sulak bir bölge. Datça'da da o zamanlar forumları şunları bunları okuduğumda suyla ilgili bir sıkıntı oldu falan bir şeyler okuyorum. Dedim burada su sorunu yok. Merkeze çok yakın. Deniz dibimizde. Gidip gözümüzle görelim. Geldik baktık. Dedik tamam burası olur. O zamanlar işte Kenan, ben, bir tane arkadaşımız, asker arkadaşım vardı benim de, müzisyen bir arkadaşım. O bir de kuzenim. Öyle dedik hadi herkes bir miktar para koysun, bir gidip alalım. Hoşumuza giderse birkaç yer daha belki alabiliriz. O zamanlar fiyatlar Karaköy'de çok uygun. Yani merkezden de işte buranın daha böyle turizme açık olan Palamutbük taraflarında da burası çok uygundu ama ben bir şekilde de anlam veremiyordum. En güzel yer niye bu kadar ucuz diye. Sonra işte geldik. O arkadaşlarla birlikte baktık, beğendik. İşte burada bir emlakçıyla konuşmuşlar. Emlakçı işte bizi köyün içinde yer gösterdi. Daha büyük yerler gösterdi. Biz ona dedik ki dur. Biz zaten insandan kaçmışız, gelmişiz. Bizi öyle köyün içine falan sokma. Bize küçük olsun. İzole olsun. Biraz yol olabilsin. Mümkünse elektriği olsun, suyu olsun. O zamanlar böyle isteyebilme şansımızın olduğu dönemlerdeydik. 2015'ten bahsediyorum. O da dedi ki size göre tam bir yer var dedi. O zaman bizi getirdi, burayı gösterdi. Burası böyle yamaç, dağın yamacında bir yer. Arkadaki ağaç, palmiye, Datça hurması, endemik bir tür. O vardı. Bir su gözesi var falan. Biz çıktık böyle bir hayale kapıldık. Burası şurasına şunu yaparız, burasına bunu yaparız. Böylelikle de bu bölgeyi de öyle seçmiş olduk. Evet, Datça'yı neden seçmiş olduğunuzu soracaktım ama siz sormadan anlattınız. Teşekkür ederim. Sonrasında buraya geldiniz ve kendinize bir yaşama alanı yaptınız. Evinizi yaptınız. Şu anda evin üstündeyiz, terasındayız. Burayla ilgili de hayalleriniz var. Onları da bilahare konuşacağız. Peki şimdi şunu sorayım. Bu da etrafta böyle enteresan, şurada bir sulak bir gölet gibi bir şey görüyorum. Arkada süs tavukları yetiştirdiğiniz bir kümes. Ufak tefek kendi gıdanızı yetiştiriyorsunuz. Evet. Onları görüyorum. Biraz bunlardan konuşmak istiyorum. Mesela dışarı ne kadar bağımlısınız? Burada ne kadar üretebiliyorsunuz burada? Şöyle bir şans yok bence. Birçok kişi için de zor bir şey bu. Bütün her şeyini kendin üreteceğin diye bir şey yok. Ama şunu sağlayabiliyorsun. Zaman öncelikli yaşamı bir kere kendine düstur edinmek zorundasın. Yani ben zamanımı kendim yöneteceğime doğru bir kafada olman gerekiyor böyle bir yaşama gelmek için. Biz işte dediğim gibi yani ben sabah kahvaltısı yapacağım zaman oradan biraz roka, işte biraz turbun yaprağından, biraz oradaki işte pazıların yapraklarını tavukların yumurtasıyla pişirip yemekten, işte Kenan'ın yapmış olduğu ekmekle onunla bir kahvaltı yapmak muhteşem bir şey. Ve küçük bir bahçe bile olsa kahvaltı işini çözdürüyor sana. Yani bir tavukla ve kahvaltı olayını tamamdır. Ama geri kalanlar için ister istemez biraz dışarıdan almak zorundasın. Yani çok büyük, burası küçük bir arazi sonuç itibariyle 550-600 metrekare bir alan üstündeyiz. Biz burası set olduğu için alanı efektif kullanıyoruz. Yani aşağıda evler var ama evlerin olduğu kadar da yukarıda bize bir bir alan çıkmış oldu. O yüzden de alanı efektif kullanıyoruz. Buranın güzel bir yanı buradan su çıkması. Gördüğünüz gölette o suyun çıktığı yer. Biz burada suyumuzu kendimize yetecek kadar fazlasıyla suyumuz var. Orada işte ilerleyen dönemlerde balıklarımız da var. Şimdi orayı büyüttüğümüz için havuzu biraz daha. Balıkları bir depoya aldık. Burası süs havuzu olacak. Onun yanı biraz daha oturma alanı olacak. İşte tavuklarla da uğraşıyoruz. Hatta şeyler çıktı. Onları da ilerleyen dönemde videolarını çekersin belki. Bugün tekrardan yeni civcivlerimiz çıktı. Ne güzel. Bir ay önce de başka civcivler çıktı. Onlar bir aylık daha var. Yeni çıkanlar var. Onlar böyle günlük senin sabah kalktığında uğraşacağın rutinlerin işte git tavuklara yem ver, bahçeyi sula, balıkları yemle. Biraz işte bizim tek komşumuz sırtımızdaki orman arazisi olduğu için biraz oradan arka tarafa denize doğru bir yürüyüş yap. Bu seni günlük dinç tutan, ne kadar iyi yaptık da geldik dedikten şeyler bunlar zaten. Bunlarla da uğraşmıyorsan zaten Ne öyle işin bir var yaşamın burada? keyfini süren bir yapın yoksa burası çile haline gelebilir. Yani senin için keyif olan bir şey başkasına da Zulüm olabilir. zulüm olabiliyor. Keyif almakla alakalı bir şey. Genelde bu bağ, bahçe işleri, kümes işleri mesela sizde mi? Genelde eskiden bendeydi. Ben bir şey yaptım. Bu hayvanlar biraz bende çok eskiden kalma bir psikolojimi bozdular. Ben bir bıraktım. Evet. Şimdi Sinan ilgileniyor. Ben artık demiriydi ya ahşap, Hmm. demir işleri. Onu onlarla soracaktım. ilgileniyorum yani.
Yani onlarla yapıyorum. Mesela sizle başlayayım. Aslında cevabını biliyorum bu sorunun ama hiç böyle pişmanlık duyduğunuz ya biz burada ne yapıyoruz dediniz, canınızın sıkıldığı oluyor mu? Büyük şehri özlüyor musunuz? Ben Büyükşehir zaten çok sevmiyordum ki yani. Benim için burası iyi ama biraz daha kalabalık olsa daha iyi olurdu. Evet, tamam, güzel bir şey. Biraz daha kalabalık olsa demek ki yani burada şey diyebiliriz. İnsan sosyal bir varlık. Tabii. İster istemez insan da arıyor. Siz biraz böyle buradaki izole hayattan ara sıkılıyor musunuz? Çok da sıkılmıyorum. Biraz bir parça sıkılır gibi oluyorum, hemen geçiyor ya. O Ne kadar yapıyorsun? O zaman atlayıp gidersin. Aynen. Çarşıya gidersin. şansın çok yani. Burası hemen hemen her yere yakın yani. Şimdi benim istediğim alanlara yakın. Mesela Marmaris'e yakın. 1 saat uzak. Bodrum'a karşıda zaten. Evet, Gitmek istesem. çok güzel. Yani kontrol edilebilir izolasyon çok güzel. Aynen. Neden? Çünkü istediğin zaman insandan kaçıp gelip burada sakin bir hayatını sürüp arkadaşlarını, eşini, dostunu, sosyalleşmeyi özlediğin zaman arabana, motoruna, bisikletine atlayıp burada insana, dostlara ulaşabiliyor olmak bence insan için çok yeterli. Kesinlikle. Kenan'ın da söylediği gibi biz kendimize izole bir yer seçtik ama bu izole yer bütün sosyal alanlara yakın. Biz sonuçta sosyal varlıklarız. Birçok insanla da burada iletişimimiz var ve o sosyallikten de besleniyoruz ve seviyoruz da. Ama o sosyalliği de koruyabilmek, aynı zamanda da kendine bir kale inşa edip, yeri geldim o kalenin kapılarını kapatıp, kendine de baş başa kalabileceğin, çok yanında sağında solunda komşu olmadan da bir izole yaşamı da oluşturabildik yani. O Evet. çok güzel oldu. Yoksa biz işte geldik dağın başındayız, kimse yok değil. Bizim burada herhalde senede bir 100 kişi gelip yemeğimizi yiyordur, vaktimi burada geçiriyordur. Böyle bir şeydir bura, bir ne diyeyim böyle bir dergah gibi bir gelip insanların yediği işte de bir alandır. Arkadaşlarımız da çok burada evin üstünde bir mekan coşkusuyla 80 kişinin geldiği bir partide yapıldı. Ayrı arkadaş gruplarımızı çağırdığımız Ne böyle güzel. mangalları yaptığımız, müziklerimiz yapıldığı zamanlarda oluyor. O da var, o da var. Ama bunu sen istemediğin dakika kendine baş başa kalabildiğin zaman, kalmak istediğin zaman onu da koruyabildiğin bir güç Anladım. sağlıyor sana. Bu çok muhteşem bir keyif veren bir güç yani. Aslında buna böyle bir özetle manevi zenginlik diyebilir miyiz? Kesinlikle. Peki sizin için genel olarak, genel hatlarıyla zenginlik, manevi zenginlik olur. Nedir? Bence insanın zamanını kendisini yönetmesi. Kesinlikle yani Özgürlük. özgürlük zaten o zamanını kendince kontrol etmek. Yani açlığa dayanabildiğin kadar kimse zamanını heba etme yani. Çok da büyük beklentilerin olmasın. Yani küçük bir şey ama gününü sen idare edebil. Dediğim gibi biz bunu diyoruz ama bir taraftan çalışmıyor muyuz? Diyorum ya işte gittik barda da çalıştık. İşte ben Sivas Saran'ın doğalgaz projelerinde çiziyordum. Uzaktan o proje çizip öyle sonuçta bir para da girmesi lazım ama buradaki para kazanmayla yaşayabileceğin ve zamanının optimum dengesini sağlayabilme becerisi ve keyif alacağın şeylere doğru bunu evrimleştirmek. Biz bunu biraz yaptık ve o yüzden de içsel huzurumuz çok yüksek. Yani bunu şey olarak söylemiyorum. Hani laf olsun diye söylenen bir şey değil. Bu zaten olmazsa insanın yüzüne de yansıyan bir şey ya. O anlamda çok Evet. huzurluyuz. Kaç yıl oldu buradasınız? 5 senedir komple buradayız. Yani daha önce gidip geliyorduk ama 5 senedir komple buradayız. 2016'da burası alındı. 17'de biz geldik buraya. 6-7 ay kaldık. İşte duvarıydı, orasıydı, burasıydı. 2017'nin başlarında burası oluşmaya başladı. İşte dedik arada para kazanmaya gitmemiz lazım. Gittik bir dönem 2 sene tekrardan doğalgaz işleri falan filan oradan kazandığımızda tekrardan buraya aktardık. Biraz tamamlanınca biz tam 2019'un sonunda da oradaki işleri biraz daha düzene koyduk. Ben işte diplomayı da dediğim gibi proje anlamında bir firmaya anlaştım. Onlar beni yetkili mühendis yaptılar. Ben onların projelerini uzaktan çizmek konusunda anlaştım. Biz onun üzerine tam 2020'nin gelmeden biz buraya gelmiştik artık tamamen. Ama o zaman evler falan o zaman oturmuştu artık. Biz buraya geldik, pandemi başladı. Biz pandemiyi hissetmedik mesela. Doğru. Yani 2-3 yıl sonra pandemi bitti, biz yine aynıyız. Pandemiden önce de sonrası biz pandemi yani o kadar güzel ayarlanmış olduk ki öyle kendimiz ona göre dizayn etsek
Desek işte bu zaman pandemi başladı, biz tam gidelim falan filan. Bu kadar iyi ayarlanamazdı. O konuda da biraz demek ki sevdiğin bir şeye doğru yönlenirsen biraz da şans da seni yanında oluyor. Onu gördük yani. Niyet ve Evet yani o anlamda adım, aksiyon almak. güzel oldu. Hikayede genel anlamıyla bu anlamda böyle şekillendi. Peki 5 yıldır buradasınız. Burada kendinize güzel bir düzen kurdunuz. Gördüğüm kadarıyla da işler yoluna girmiş ve bundan sonra da daha güzel olmasını temenni ediyorum. Bundan sonra neler bekliyor? Ne hayalleriniz var? Ne hedefleriniz var? Hayallerimiz biraz Bizde biraz hayal bitmiyor. Yani, Hayır olmadan da hayal olmuyor. olmadan da yani canımız sıkılır. Canımız Birbirimizi döveriz. bu işlerin de bitmemesi lazım. Sürekli bir devam edecek ki yani sıkılmayasın. Evet. Diye düşünüyorum. Ya biz işte dediğim gibi Kenan da ben de biraz da öğrenmeye de aç insanlarız. Ben son zamanlarda biraz şeye sardım. İşte size tattırım. İşte burada Karabaş otu var mesela. Yabani lavanta. Onu bulduysak hemen bundan işte bir reçel yapalım. O reçelin şurubundan hadi bir kokteyl yapalım. Mesela bu bitkilerin özlerini bir şekilde almayı çok sevdim yani. Bana dedim ki bununla ne yapabilirim? Yani ben bu bitki özlerini alıyorum. Aslında yaptığımız iş biraz böyle şurupsal ve reçelsel işler yapıyoruz. Bunlar mesela oluştuğu dakika dedik ki o zaman işte gelenlere bunları biraz tattıralım. Yaptığım bir şey beğenilirse o zaman da daha keyif alıyoruz. Ama hayat bizi nereye götürür, ne getirir bunu çok ince ince de hesaplamıyoruz. Yani biz keyif aldığımız şeyleri biraz yaparak işte Kenan işte masamızı, sandalyemizi de imal ediyor. İşte mutfak dolaplarımızda da yenileyecek, onları yapmaya başlayacak. Yatakların bakımlarını yaptı, koltuklarımızı yaptı falan. İşte bir taraftan bahçeydi ama neye gider, bu iş nereye evrilir? Onu düşündüğün zaman biraz olaydan sapabiliyorsun. Biz o işi biraz akışına bıraktık. Akışa bırakmak. Bu işleriniz çok güzel. Tadımını yaptık. Afiyet olsun. Kasmer yaptınız, ekmek yaptınız ama daha onu yayından sonra tadına bakacağız. Onunla ilgili böyle hayalleriniz var mı? Hedefleriniz? Kendime yetecek kadar benim de şeyi yok yani. Öyle yok yapayım satayım gibi bir çok öyle bir beklentim. Düşünülebilir ama çünkü ekmek seven bir milletiz. Evet. Ve farklı ekmekler buradaki endemik bademli bir ekmek yapsanız mesela. Şimdi aklıma geliyor böyle fikir babında sizinle paylaşmak istedim. Yapıyorlar zaten burada da buradaki yapanlar somun tarzında yapıyor böyle şey değil. Bizimki biraz ince ve pideye benzer olduğu için. Bazlamanın bir farklı varyantı gibi. Burayla alakalı hayalleriniz olduğunu biliyorum. Yayından önce konuşmuştuk. Hani ileride burayla ilgili bir şeyler onları da paylaşalım. Birkaç yıl sonra bu hayalleriniz gerçekleştiğinde Şimdi Nasıllar serimizin bir bölümünü çektiğimizde önceki haliyle sonraki halini bir kıyaslayalım. Olabilir. İşin resmiyet kısmı bilmiyorum. Onu bir kenara koyuyorum. Yani onların çözüldüğünü düşünerek bu hayalimi söyleyebilirim. İşte mesela siz geldiniz. Dediğim gibi bizim buraya birçok arkadaşımız geliyor. Burada işte yiyoruz, içiyoruz. İşte çayımızı da, kahvemizi de, Kenan'ın yaptığı hamur işlerini vesaire de. Bu sefer de, hani paraya ihtiyaç olduğunda dışarı gidip kazanmaktansa zaten burada bir hazır yaptığımız şeyleri böyle yedirip içirebildiğimiz bir kafemsi bir hal alabilir mi? Belki ona doğru ileride bir şey olur mu bilmiyoruz. Kafe, kahvaltı, yiyecek, restoran, evet. bar, o tarz bir şey olabilir. Kafe Burası var zaten gibi. böyle doğanın Müzik. içinde. Evet. Sanat. Böyle güzel bir çok böyle bangır bangır bir müzikten bahsetmiyorum ama arkadan güzel bir müzik. Dinleti. Böyle huzurlu bir kafe, bar tarzı bir şey olursa belki. Bilmiyoruz. Evet. O bize biraz keyif verebilir. Çünkü yani nasıl diyoruz burada geldik, keyif aldığımız işleri yapıyoruz. O da bizim aslında keyif aldığımız bir durum. Biraz İşte bu. yedirmeyi, içirmeyi sevdiğimiz için yani olabilir. Toplum olarak misafirperveriz. Dediğiniz gibi zamanı gelince yalnız kalmak, zamanı gelince dostlarla bir arada olmak, sosyalleşmek, Çok keyifli bir şey. bilgileri paylaşmak, hayatı, dertleri paylaşmak çok güzel. Ben çok teşekkür ediyorum size. Kapılarınızı açtığınız Biz için. teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Geldiğiniz için. Umarım böyle sağlıkla, huzurla, mutlulukla iki kardeş burada omuz omuza bu güzel hayatı sürersiniz ve hayalleriniz de gerçek olur. Yolunuz, bahtınız açık olsun Çok diyorum. teşekkür Çok ederiz. teşekkür Sağ olun. ederiz. İyi niyetleriniz için. Sevgili dostlar, bu bölümün burada sonuna geldik diyelim. Eğer siz de beğendiyseniz videomuzu beğenerek desteklemeyi ve kanalımıza abone olup bildirim ziline basmayı unutmayın lütfen. Yeni bölümlerde, yeni hayat hikayelerinde görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Mutlu ve sağlıklı günler.